Merhabalar, Sevda'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tepsi tepsi yaptığım ve anında kapış kapış biten çok lezzetli ve yumuşacık bir poğaça tarifi vereceğim. Hamurumuzu yoğurarak tarifimize başlayalım. Yoğurma kabına 1 çay bardağı ılık süt ekliyorum. 1 çay bardağı ılık su. Bir paket kuru maya ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri ekleyip ilk önce bu malzemeleri bir karıştırıyorum şöyle. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimdir arkadaşlar. Şöyle bir bu malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine tekrar kalan malzemeleri eklemeye devam ediyorum. 2 adet yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarılarını üzeri için kullanacağım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve yine bunları da çırpma teliyle biraz karıştırdıktan sonra ununu ve tuzunu ekleyip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Malzeme farklılığından dolayı un ölçüsünde ufak tefek değişiklikleri olabilir. Bu yüzden kontrollü ekleyelim. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ve kalan unu da ekleyip tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu iyice toparladıktan sonra bu şekilde bir 5 dakika kadar yoğurdum. Sizler de mutlaka yoğurun. Pürüzsüz hale gelene kadar bu şekilde yoğuralım. Yoğurma işlemini de tamamladıktan sonra hamurun üzerine bu şekilde streç filmle kapatıyorum ve mayalanması için bir kenarda bekleteceğim. Şimdi hamurumuz mayalandı. Yaklaşık 1 saat kadar beklettim. Çok güzel mayalanmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İçerisindeki havayı da aldıktan sonra beze yapmaya geçeceğim. Şimdi hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Ve şöyle elimle bir toparlayıp yuvarlıyorum. Büyükçe bir beze yapar gibi. 4 eşit parçaya böleceğim şimdi. Gördüğünüz gibi 4 eşit parçaya böldüm. Hamurumdan 4 tane beze yapacağım. Bezelerin eşit olmasına dikkat ediyorum. Eğer kestiğim parçalar birbirine eşit değilse eklemeleri yaparak bezelerin büyüklüğünü eşitliyorum. Poğaçamız o kadar lezzetli oluyor ki tepsi tepsi yapıyorum ve anında bitiyor. Çok da bereketli. Bu 4 tane bezeden 2 tepsi poğaça çıkacak. Şimdi yaptığım bezeleri bir kenara alarak açmaya başlayacağım. Tezgahın üzerine çok az un serpiyorum. Ve ilk yaptığım bezeden başlayarak açıyorum. Üzerine de hafif un serptim, yapışma olmaması için. Ve oklavayla açabildiğimiz kadar açalım. Hamuru açarken oklava yerine merdane de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Açabildiğimiz kadar ince açmaya gayret edelim. Yani bir baklava yufkası kadar ince açmamıza da gerek yok ama çok da kalın olmasın. Şimdi ilk hamurumu açtım, gördüğünüz gibi. Bir kenara alıyorum açtığım hamuru. Ve aynı şekilde ikinci hamurumu açıyorum. Tezgaha yine çok az un serptim.
Biraz da hamurun üzerine serpiyorum. Ve yine diğer hamuru açtığım gibi bunu da açıyorum. Hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Bakın. Hemen kısa sürede açabilirsiniz. Şimdi hamuru açma işlemini tamamladım. Ve açtığım hamurun üzerine gördüğünüz gibi tereyağı ile yağlıyorum. Her tarafını yağlayacağım. Kuru yer kalmamasına dikkat ediyorum. Her tarafını tamamen yağladıktan sonra ilk açtığım hamuru bu hamurun üzerine seriyorum. Kenarlarından bu şekilde çekiştirerek eşitliyorum arkadaşlar alttaki hamurla. Ve yine bu kısmına da tereyağı sürüyoruz fırçayla. Her tarafını yine kuru yer kalmayacak şekilde yağlayalım. Şimdi yağladığımız hamurumuzu rulo yapıyorum. Rulo yaptıkça bakın kendime doğru çekiyorum hamuru. 1-2 tur sarıyorum ve çekiyorum. Mutlaka bu işlemi yapalım. Hamuru 1-2 tur rulo yapın, sarın. Sonra kendinize doğru çekiştirin arkadaşlar. Hamurumuzu bu şekilde rulo yaparken çekiştirdiğimiz için ufak tefek yırtılmalar olabilir. Bu bir sorun olmaz arkadaşlar. Bu şekilde çekiştire çekiştire saralım. Yine rulo yaptıktan sonra biraz daha uzatıyorum hamuru ve şu şekilde bir tepsinin içerisine alıyorum. Üzerine bir poşet kapatacağım ve içerisine sürdüğümüz tereyağı donana kadar bir 10-15 dakika kadar buzdolabına kaldırıyorum. Diğer kalan iki hamurumuzu da aynı şekilde açıp aynı işlemleri yapacağız. Biz bunları açana kadar ilk yaptığımız dolapta dinlenmiş olacak. Sonra bu açtığım hamurları dolaba alacağım. Yine aynı şekilde ilk hamurlarımızı açtığımız gibi açıyoruz. İlkini açtım ve bir kenara aldım. Hemen ikinciyi de açıyorum. Açma işlemini tamamladıktan sonra yine bu hamurumuzun üzerine de tereyağı sürüyorum. Her tarafını yağladıktan sonra ilk açtığım hamuru tekrar üzerine kapatıyorum ve eşitliyorum çekiştirerek. Ve üst kısmına tekrar tereyağı sürüyorum. Yine kuru yer kalmayacak şekilde her tarafını yağlayıp rulo yapıyorum. Bakın rulo yaparken 1-2 tur sarıyorum ve hamuru çekiştiriyorum. Mutlaka bu işlemi yapalım. Başta da belirtmiştim. En son rulo yapma işlemini tamamladıktan sonra yine biraz daha uzatıyoruz ve bunu da buzdolabına kaldırıyorum. İlk yaptığım hamuru dinlendi arkadaşlar, ben diğerini yapana kadar. Onu alıyorum ve ikinci hamuru dolaba kaldırıyorum şimdi. Ve dinlenen bu hamurumuzu eşit büyüklükte kesiyorum. 3 parmak büyüklüğünde kesmeniz yeterli olacaktır. Hamurları böyle kestikten sonra poğaçalarımı yapacağım ve tepsiye alacağım. Tepsiye yağlı kağıdı serdim arkadaşlar. Şimdi kestiğimiz hamuru alıp bu şekilde alt ucunu yapıştırarak kapatıyoruz ve üstüne basıp yuvarlak forma getiriyoruz. Oklavayla oval bir şekilde olacak kadar açıyoruz. Ve bu şekilde açtıktan sonra içerisine kaşar peynir koyacağım. İstediğiniz iç harcı koyabilirsiniz. Peynir, patates, ne isterseniz. Ve içerisine peynirini ekledikten sonra iki ucunu bu şekilde birbirine yapıştırıyorum. Yani klasik poğaça şekli. Uçlarını güzelce yapıştıralım arkadaşlar. Aksi takdirde peynirler içerisinden akabilir.
Bütün hepsini aynı şekilde alt kısmını kapatıyoruz. Üstünü bu şekilde bastırarak yuvarlak hale getirip ve oklavayla oval bir şekilde açıyoruz. Yapılışı bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde yapılıyor. Diğer bildiğimiz poğaçalardan farklı yapılışı var ama oldukça kolay. Herkes yapabilir. Yumuşacık, içi kat kat olan ve lezzeti muhteşem bir poğaça gerçekten. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Her zaman aynı poğaçalardan yapıyorum diyorsanız bu sefer bu farklı tarifi deneyebilirsiniz. Misafirleriniz için yapın, kahvaltılarınız için yapın veya okula giden çocuklarınız için yapın. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çünkü gerçekten lezzetli bir poğaça. Birinci tepsimiz doldu arkadaşlar. Üzerini bu şekilde kapatarak biraz tepsi mayası için beklettim. Ve tepsi mayası geldikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürerken mayasını söndürmemeye dikkat edelim. Yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine isterseniz çörek otu, isterseniz susam, ne isterseniz serpebilirsiniz. Ben susam serptim arkadaşlar. Hepsini sürdüm ve üzerine susamlarını serpiyorum şimdi. Ve altı üst ayarı 200 derecede ısıttığım fırında poğaçalarımı pişirmeye gönderiyorum şimdi. Poğaçalarım çok güzel bir şekilde pişti. Bakın nar gibi kızardılar. Altını üstünü pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra fırından aldım. Ve biraz soğuduktan sonra şimdi size içini, dokusunu göstereceğim. Bakın bu şekilde çok güzel kabardı. Altı üstü çok güzel pişti. Yumuşaklığını da görebiliyorsunuz. Bakın. Şimdi içini de bu şekilde göstereyim sizlere. Bakın harika görünüyor. Kat kat. Lezzeti, yumuşaklığı, dokusu muhteşem bir poğaça. Mutlaka yapın diyorum. Şöyle içini tekrar açarak size göstereyim. Katmer gibi kat kat. Yapılışı biraz katmere benzediği için dokusu da benziyor arkadaşlar. Poğaçalarınızı bu şekilde yapıp soğuttuktan sonra buzluğa atabilirsiniz. Sonra çıkardığınızda yine ısıtıp tekrar taze taze tüketebilirsiniz. İkinciyi de şöyle açayım sizlere. İçerisini. Bakın yumuşacık gerçekten de. Yine kat kat gördüğünüz gibi. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra bana destek olmak için beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ve beni izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.